Yani şimdi izleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Neden? Neden Obama şeklinde? Yani demokratları uzaktan yöneten gizli el deniliyor ya Obama'ya. Neden? Neden bu kadar etkili? Ve Biden'a operasyonu çeken ismin Obama olduğu işte iddialar arasında ya. Niye? Bunu nasıl açıklarsın, yorumlarsın? Ya burada belki hani Burak hocam da bana destek atacaktır. Ben şöyle baktığımda hani en son Obama kadar partiyi kontrol edebilen, kitleleri peşinden sürükleyen, karizmatik bir demokrat lider ne zaman çıktı diye bakarsam herhalde Kennedy deriz ya. Yani o zamandan bu yana bu kadar güçlü bir demokrat parti elinde tutabilen demokrat bir lider oldu mu? Emin değilim. Bill Clinton'ı İlk dönem. ben o kefede saymıyorum. Monika'ya Nasıl hocam? kadarki dönemi. Duyamadım. Birinci dönemi. Bill Clinton'ın Monica Lewinsky skandalına kadarki dönemi. O kadar. İşte yani o da hani o havada bitiremedi. Yani Tabii o canım, yüksekte çok kötü gitti bitiremedi. o iş. Hani ondan dolayı Obama kadar bu böylesine partiye, delegelere yani teşkilata sahip olan bir lider yoktu. Ondan dolayı hep denir ki Obama arka plandan yönetiyor. Mesela işte 2016'da Clinton'a yol vermesi, 2020'de Biden'a yol vermesi onun tarafından gerçekleştirildi diye konuşulur. Hatta 2020'de seçim mitinglerine Obama katılmıştı. Anketler iyi gitmiyorken o pandemi döneminde Obama bizzat kendi katılmıştı Biden'ın seçim mitingine. Hatırlıyorum, birini izlemiştim. Hani o spesifik olanı. Şöyle Biden çıktığında kimsede heyecan yok. Kimse işte bağırmıyor, çağırmıyor, tezahürat yapmıyor. Obama bir çıktı. Yani lider hala var. Hani insanlar hala Obama'nın liderliğini hissediyor, onun karizmasını. Yani bu da siyasette tuhaf bir iş. Karizma olmadığı zaman olmuyor. Yani o karizma var Obama'da. Ondan dolayı hala partiyi kontrol ettiğini, bu arkadaki alavere dalavere işlerini onun çevirdiğini iddia ederler. Evet, Zafer Şahin. Ya şimdi Obama ismi üzerinde bence biraz durmak lazım. Mesela daha kendisi gelmeden biliyorsunuz dünyaya işte onun aslında Müslüman olduğu, işte Barack Hüseyin Obama şeklinde. Evet. Ve ne oldu? Dünyayı bir şeye hazırladılar. Çok acı bir sürece hazırladılar aslında. Mesela sosyal medyayı en iyi kullanan, daha doğrusu sosyal medyanın bir siyasetçinin kampanyasında ne kadar etkili olabileceğini, özellikle Twitter'ın, biz Obama'nın ilk seçim kampanyasında gördük. Yani bugünkü dünyanın temellerinin atıldığı siyasal iletişim anlamındaki başlangıç noktası Obama'dır. Ve yine o hani Müslüman, aslında gizli Müslüman, Amerika'nın başına bir zenci geliyor. Bir de üstelik biliyor musunuz o Müslüman ne yaptı, bu gizli Müslüman? 6 tane ülkeye kendi döneminde savaş. En büyük silah satışı, az önce hoca söyledi. Bunun dışında bütün elini uzattığı coğrafyalara ölüm götürdü. Kan götürdü. Şimdi demokrat değil mi? Bakıyorsun sanatçısı destekliyor. Sözde hümanist, sözde daha sosyal demokrasiye, işte ne bileyim insan haklarına duyarlı diye düşünüyorsun değil mi bu demokratları? Hayır. Adam tas tamam Amerikan silah sanayinin kendisine işaret ettiği doğrultuda dünyayı bir kan gölüne çevirdi. Obama dönemi böyle bir dönemdi. Bize yansımalarına bak, Türkiye'ye. Türkiye'ye açık ara en hasmane tutum takınan Amerikan başkanlarından 2 tane say, 3 tane say desen en başa ben bunu yazarım. Obama'yı yazarım. Yardımcısı kim bunun? Biden. Şu da var, yeri gelmişken konuşalım. 2020 seçimlerinde Trump'ın kaybetmesine en çok sevinenler, demokratların Biden'ın kazanmasına en çok sevinen gruplardan bir tanesi de FETÖ'cülerdi. Bir de olayın bu boyutu var. Yani Türk siyasetini dizayn noktasında Obama-Biden ikilisinin uzun yıllara dayanan kirli bir sicili var. Bizi ilgilendiren bölümünde bir de bu gerçeğin altını çizmek lazım. Obama Amerikan siyasetinde etkili mi? Muhakkak ki etkili. Şimdi ne alaka diyeceksin? Teşbihte hata olmaz. Bizim dönemimizde sözelciler vardı. Ben mesela sözelciyim. İletişim fakültesini kazandım. Bizim diğer rakiplerimizin önüne geçebilmemiz için Fulya, matematik yapmamız beklenirdi. Bize derlerdi ki ya tamam Türkçe sosyalin iyi ama sen bir 10 tane matematik yaparsan fark yaratırsın rakiplerin önüne. Öyle değil miydi hocam? Öyleydi. Hakikaten de öyleydi.
Obama işte o matematik yapan sözelci gibi. Niye? Zaten demokratların oyunu alıyor Amerika'da. Cumhuriyetçi karşıtlarının işte diğerlerinin oyları cepte Demokrat Parti olarak. Ama sen Obama gibi bir figürle siyahilerin de oyunu alıyorsun. Göçmenlerin de oyunu alıyorsun. Alt sınıfların da oyunu alıyorsun. Emekçilerin de oyunu alıyorsun. Niye? Çünkü o bir imaj çalışması. Zenci, işte o da ezilenlerden, o da işte toplumun en alt katmanlarından geliyor. Halbuki seçilmiş. Bak 1990'lı yıllarda kıyamet filmleri moda olmuştu. Hollywood'un yaptığı kıyamet filmleri. Ben onlardan bir tanesi, ismini hatırlamıyorum. Amerikan başkanı, 90'lardan bahsediyorum, zenciydi. Mesela o ta o zamandan bence verilmiş bir mesaj. Çünkü Hollywood üzerinden Amerikan siyaseti böyle çok derin mesajlar verir. Zenci bir başkana Amerika hazırlandı. Sözde Müslüman bir başkanla Amerikan silah sanayi İslam dünyasını kana buladı. Bugün eğer bu politikaları devam ettireceklerse ki ben ettirecekleri kanaatindeyim. Onun hazırlığını yapıyorlar. Bugün bakıyorsun dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerine baktığın zaman ilk 100'ün içerisinde 50'nin üzerinde şirket Amerikan şirketi. Ve bu 100 şirketin yaptığı 600 küsür milyar dolarlık silah satışının 350 milyar dolardan fazlasını tek başına Amerikan şirketleri yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşının mali tablosuna baktığında en kazançlı olan borsada yükselişe geçen şirketler yine Amerikan savunma sanayindeki şirketler. Silah üreten ve silah satan şirketler. Bu kanlı düzenin devam etmesi için elbette ki Obama, Biden ekolünden gelen bir ismin orada olması lazım. Yani bu basit bir proje değil. Ha burada ben Trump'a çok derin anlamlar yüklemiyorum. Yani Trump'ın da Amerika'nın 50 yıllık belki devlet politikalarında çok köklü değişiklikler yapacak bir isim olmadığı kanaatindeyim. Ama meselelere bakış açısı bile önemlidir. Yani bugün Avrupa'da Sırbistan Cumhurbaşkanı, Macaristan Başbakanı eğer Kasım'a kadar dayanmamız lazım. Dünya koşar adım bir savaşa gidiyor. Tren istasyondan ayrıldı ve artık geri dönüşü yok diyorlarsa bu Putin'in de öyle düşündüğü anlamına gelir. Bu Çin'in de öyle düşündüğü anlamına gelir. Ve buradaki denklemin başındaki isim de Obama-Biden ekolünün çizgisi ise onlarsa demek ki dünyanın geri kalanı açısından Amerikan başkanlık seçimleri çok etkili. Elbette ki Amerika'nın devlet politikalarında bir değişiklik olmayacaktır. Ama en azından dünyayı bunlar kadar kendi menfaatleri doğrultusunda sömürmeyi isteyen değil, Trump gibi yeniden büyük Amerika diyen, bir nebze de olsa içe dönmeyi tercih edebilecek, dünyanın kalanını biraz olsun rahatlatabilecek, savaş olasılığını belki daha minimal bir seviyeye çekecek bir ismin gelme ihtimalini de dünya satın almış durumda. Ben meseleye biraz da bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Kasım seçimleri sadece artık Amerika'yı ilgilendirmiyor. Belki geçmişte de böyleydi ama belki 100 yılın seçimi bu seçim. Çünkü yeni bir dünya düzeninden bahsediliyor. Yeni bir dünya düzeninin kurulacağından bahsediliyor. Bu yeni dünya düzeninde sistemin başındaki adamın kim olacağı sorusu hepimiz için çok önemli. Amerika için de önemli. Umarım Obama çizgisi orada yeniden hakim olmaz. Evet. Şimdi Obama için derin ABD'nin adamı söylemi de var. O da mı derinmiş? Siz katılır mısınız? Herkes derin ya. Biden da derin, o da derin. Derin olmayan biri yok değil mi ama? Tamam. Ama şöyle bu derin devlet hocam çok özür diliyorum. Derin devleti tek bir devlet olarak düşünmeyin. Türkiye'de de geçmişte derin devletin içerisinde kanatlar vardı. Yapılar vardı. Onlar kendi içerisinde çarpışıyorlardı. Trump da Amerikan derin devletinin başka bir kanadının ismi olabilir hocam, olmaz mı? Adayı olmaz mı? Ben derin devlet, müesses nizam kesinlikle affınıza sığınarak Biz komplocuyuz söylüyorum. hocam. Biz Ben de o işlerde komplolarla- yokum abi. Beni oralarda Hocam sizin sürüklemeyin. orada olmamanızı saygıyla karşılıyorum da olayın gerçekliğini yok etmiyor. Problem burada. O gerçekten başka sebepleri var. Buyurun. Şimdi peki, şimdi Ya. ekleyecektiniz. Yok, Obama ile ilgili Sebepleri Bir söyleyeceğim. şey var. Çok Bir son dakika şeyi var, onu Evet ya, bak bak söyle artık. soracağım ama Obama Yok, aradı. hayır hayır. Hayır ben buna izin vermiyorum. Hayır Burak veremez. Gürsay, sen de Ben- başlama, son dakika var elimde diye. O zaman bak ben de bir şey söyleyeceğim. İzleyiciden çok istek var bu yönde. Abdülkadir abi söylesin, ben de ben söyleyeceğim. soru olarak söyleyeceğim. Ya Allah Yani kendim söyleyecek cesareti bulamıyorum. Şimdi bazı yabancı kanallarda Kamala Harris'in Biden'ı evinde
ziyaret etmek için gittiği şeklinde haberler geçiyormuş. Bu doğrulanıyor mu? Tabii Yunus Paksoy yayında olduğu için diğer kanalları izleme imkanı yok ama Yunus bilgimiz Paksoy'un, evet, var. bu konuda. Var. Böyle- Ha, Yunus Paksoy var. Getireyim bana. bizle Ya, konuşurken bir yandan Biden'ın evini gözetler. Benim bildiğim Yunus Paksoy Yunus hepsini yapar aynı ya. anda yapabilir. Her ne Var- kadar var, Abdülkadir bilgimiz Selvi var. senden rol çalmaya çalışsa da. Evet, evet. Ama işte soru olarak ancak sorabilirim. Evet, Yunus, Çünkü alalım. üzerinde çok büyük baskı Daha var. sonra bir video izleteceğim ve o Ben- videoda Sorunun da- cevabı çok önemli. Ben Çok şu önemli. son dakikayı Çekildikten söylemem lazım. sonra. Bir dakika. Zafer şu son Allah! dakikayı söylemezse Çok programı korkuyorum. sabote Söz edecek. vereceğim mi, vermeyeceğim Bütün son mi? dakikalar karıştı. Sabote edecek. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an herkes bu olayı konuşuyor. Sizden korkumdan söylemedim, söyleyeyim. Bak Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen çifte yönelik saldırı polis tarafından engelleniyor. Görüntüleri de var. Ve saldırıyı gerçekleştirenlerden bir tanesinin de devletten ihraç edilen eski bir güvenlik mensubu olduğuna dair de bir bilgi var. Enteresan. Malatya Çok mı önemli. dediniz? Evet, Malatya'da. İnönü Üniversitesi'nde. Çok enteresan. Çok enteresan. bir Ama olay. haber Yani doğru bunu değil biraz- diyenler de var. Ha? Tabii Bakacağız. onu da Evet, bir o konuya gelelim ama Abdülkadir sorun Selvi vardı. çok önemli. Yunus, var mı bu yönde bir şey? Doğru mu? Şöyle, Kamala'nın o bilgiyi Biden'ın evine vereyim ben gitti, hemen. ziyaret etti. Orada bunu söyleyenlerin kafası şöyle karışmış durumda. Onu hemen açıklığa kavuşturacağım. Şu an Kamala Harris yolda. Hatta uçağına binmiş durumda. Delaware'e gidiyor. Delaware eyaletine. Ama oraya gitmesinin sebebi Biden'ın evine gitmesi değil. Nereye gidecek? Oradaki kampanya çalışanlarıyla, seçim kampanyası çalışanlarıyla görüşmek. Tamam da oraya Ondan kadar dolayı gitmişken gidiyor. peki Biden'ı ziyaret etmez mi Yunus? Biden Biden karantinada Covid ya. değil mi? Adam Ama Covid. iyileşmiş işte doktorundan Olur da mu? Daha açıklama karantinadan geldi. çıkmamış Böyle. ki. Şu an Maskesini karantinada taksın gitsin, Biden. ne olacak ya? Biden karantinada. Bir de şöyle bir şey var. Bana gelen bilgi resmi Beyaz Saray bilgisi. Yani sürekli düşüyor Biliyorsun, şu an benim son e-postama. dakikalarımla uğraşıyorlar işte gördün. Yunus. Gerçekten sizi tebrik Teşekkür ediyorum ediyorum. ben. Çok sağ Sayın, Şu an Sayın yolda. Uçağa Abdülkadir bindi. Paksoy. Sana da Yunus Selvi Abdülkadir az Bey'i sonra. Washington'a çağırıyorum. Buradan birlikte Washington. bir ofis Abdülkadir tutup çalışma Selvi diyor. fikri. Teşekkür ederim. Sen yeterince oradasın. Peki çok o istifade zaman ediyorum. Kamala yolda dedin, Biden'a da ziyaret edebilir belki yani. Doğru mu Yunus? Yani şöyle programında yok. Gitme sebebi Kamala'nın Delaware'e. Orada olmasının sebebi de tabii hani Biden orada olduğu için hani Biden kampanyasının merkezlerinden biri Delaware'e gidiyor. Orada kampanya çalışanlarıyla görüşecek. Zaten Biden Harris kampanyası ortak olduğu için hani bunlar biri başkan biri başkan yardımcısı. Ekip de orada. Ama şimdi başkan adayı o olduğu için gidip ekibiyle konuşacak ilk kez. Yani artık onun ekibi olmuş oldu bu. Şu an o yolda diyebiliriz. Ama Biden zaten hani şunun altını tekrar çiziyorum. Bu arada yılan hikayesine döndü. Netanyahu'yla bugün görüşecekti. Bugün iptal oldu. Yarın görüşecekti. Yarın da iptal oldu. Yani Biden daha evinden, o izolasyondan, karantinadan çıkabilmiş değil. Hani ya da hadi şunu söyleyeyim. İzleyicilerimiz çok yazıyor. Sana da yazıyorlar. Biden hayatta mı onu bile bilmiyoruz. Bir kanıtını göstermediler. Ya vallahi aynen İnşallah en sosyal yakın medyada zamanda bu dolaşıyor Biden'ın- Yunus. Biden'ın öldüğü Yani iddia ediliyor. yok çok yazıyor. Düzinelerce insan yazdı bana da. Hani yani bir kanlı canlı. Gerçi ne kadar kanlı canlıydı bu zamana kadar o da bir soru işareti. Ya Ama çok Biden'ın alemsin. bir videosu, bir fotoğrafı yani hatta biri şey yazmış. tabii. Amerikalı bunlar. Amerikalılar bizden daha çok konuşuyor. Biri şey demiş. Sayın Başkan lütfen bugünün gazetesini tutarak bir fotoğraf paylaşabilir misiniz diye. Aa. Hani Amerikalılar bizden daha çok yapıyor bunun. Ha, şu an Amerika'da da bu düşünülüyor. Tabii. Sadece bizim sosyal medyaya Tabii bakacağız. canım. Ha, Yani- değil mi? ya adam Bu tavırlı epey- olabilir Yani- arkadaşlar. ya. Ha?